Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Bilim insanların yaptığı araştırmalara göre, 6. kitlesel yok oluş sürecinin içerisinde olunduğu ve yok oluşun düşünülenden daha hızlı gerçekleştiği ortaya konuldu. Independent Türkiye'de yer alan bilgilere ve uzmanlara göre iklim değişikliği de bu yok oluş sürecini hızlandırıyor. Pazartesi günü yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, 6. kitlesel yok oluş gelecekteki bir risk değil, tam da şimdi gerçekleşiyor. Bilim insanları kitlesel yok oluşun, düşünülenden daha hızlı gerçekleştiğini ve bunun insanların hatası olduğunu ortaya koydu. Halihazırda yüzlerce türü yeryüzünden silen insanlar, bundan daha fazlasını da vahşi yaşam ticareti, kirlilik, habitat kaybı ve toksik maddelerin kullanımıyla yok olmanın eşiğine getirdi. Öte yandan Ulusal Bilim Akademisi Bildirileri adlı, bilimsel dergide yayımlanan bulgular, türlerin ölüm oranının son yıllarda hızlandığını gösterdi. Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden, ekoloji profesörü ve konuyu araştıran, Gerardo Ceballos González, 2001 ve 2014 yılları arasında, yaklaşık 173 türün neslinin tükendiğini söyledi. González ve ekibi, son yüzyılda 400'den fazla omurgalı türün yok olduğunu, normal evrim seyrinde bu yok oluşun, 10.000 yılı bulacağını ifade etti. Dünya tarihinde her biri bitki, hayvan ve mikroorganizma türlerinin, %70 ila 95'ini yok eden, 5 kitlesel yok oluş meydana geldi. 66 milyon yıl önce, gerçekleşen son olayda, dinozorlar yeryüzünden silindi. Bu olaylara büyük volkanik patlamalar, ya da göktaşları gibi yıkıcı çevresel değişimler, neden oldu. Bilim insanlarına göre şu anda gerçekleşen, 6. olayın nedeni ise insanlar. González ve meslektaşları, nesli tükenme eşiğine gelen türlerin çoğunun, insanın etkisi altındaki bölgelerde, yoğunlaştığını söyledi. Üstelik bir türün kaybolması, ekosistemdeki herkesi etkiliyor ve, başka türlerin neslinin de, tükenmesine yol açıyor. Ancak bu durum insan türünün, yaşamını da kötü etkiliyor. Araştırmacılara göre, mevcut virüs krizinin insanın doğaya yönelik tahribatının, nasıl geri tepebileceğini gösterdi. Dünya her türlü kısımdan, bozulmaya devam ediyor. Amerika'da yaşanan kutup girdabı ile, havanın da artık bozulmaya başladığını ve mevsimlerin ortadan kalkacağını öngörür olduk. Bunların hepsinin suçlusu, küresel ısınmayla tabii ki de insanlar yani bizleriz. Bu yeni yaşanan bu kötü hava olaylarının, küresel ısınma yüzünden olduğu ve ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyan, yeni bilgilere bir göz atalım. Dünya Meteoroloji Örgütü, atmosferdeki sera gazı salınımının, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen, rekor seviyede olduğu ve, küresel sıcaklık artışının gelecek 2 yılda, 2,7 santigrat derece artışla, tehlikeli seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgütler tarafından hazırlanan yeni rapora göre, pandemi nedeniyle karantina döneminde, karbon salınımı %17 azalsa da, atmosferdeki uzun süreli gaz konsantrasyonları, artmaya devam etti. 2016-2020'nin şimdiye kadarki, en sıcak 5 yıl olarak kayda geçmesinin, beklendiği belirtilen raporda, küresel sıcaklık artışının, gelecek 5 yılda 2,7 santigrat derece yükselerek, sanayi devrimi öncesindeki tehlikeli seviyelere, ulaşabileceği uyarısında bulundu. Söz konusu olası artışın, Paris İklim Anlaşması'ndaki küresel sıcaklık artışının, 1,5 santigrat derecede tutulması, hedeflerini karşılamadığına dikkat çekilen raporda, iklim değişikliğinin geri dönüşü olmayan, etkilerinin artmaya devam ettiği, ifade edildi. Küresel su seviyelerinin, Grönland ve Antarktika'da buzulların hızla erimesiyle, artmaya devam ettiği kaydedilen raporda, 2030 yılına kadar sel riski altındaki insan sayısının, 1,6 milyara çıkması, 2,7 ila 3,2 milyardan fazla kişinin ise, su kıtlığı ile karşı karşıya kalmasının, beklendiği belirtildi. 5 yıl önce imzalanan Paris İklim Anlaşması, küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulmasını hedefliyordu. Amerika yönetimi, geçen yıl Kasım ayında söz konusu anlaşmadan, çekilmek için resmen, Birleşmiş Milletler'e başvuruda bulunmuştu.